Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak, tüm püf noktaları ile yumuşacık ve çok lezzetli el açması ıspanaklı gözleme tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 1 çay kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Unu azar azar ilave etmemiz gerekli. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip hamuru yoğurmaya başlayalım. Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Tarifte kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik su bardağı. Videoda da gördüğünüz gibi hafifçe ele yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Gözlemelerimizin yumuşak olması için hamurun yumuşak kıvamlı olması önemli. Lütfen dikkat edelim. Çok az miktarda maya kullandım ki gözlemelerimizin yumuşak olması için. Hamuru toparlayıp üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken bu sırada iç harcını hazırlayalım. Ben 1 kilo ıspanağı, özellikle sap kısımları daha ince olacak şekilde ince ince doğradım ve birkaç defa suyunu değiştirerek iyice yıkadım. Süzgeçte iyice süzülen ıspanağı karıştırma kabının içerisine alalım. Üzerine 1 dolu tatlı kaşığı tuz ekleyip videoda gördüğünüz gibi elimizle hafifçe ovalayarak biraz yumuşayıp fazla suyunu bırakmasını sağlayalım. Çok fazla değil, hafifçe ovalamamız yeterli. Videoda gördüğünüz gibi avucumuzun içinde fazla suyunu sıkalım. Başka bir kabın içerisine alalım. Bu işlemi yapmamızın nedeni gözlemelerimizi yaptığımızda hamurlaşma olmasın diye. Daha önce de dediğim gibi ben ıspanağı saplarıyla birlikte kullandım. Sizler isterseniz sap kısımlarını ayırıp sadece yaprak kısımlarını kullanabilirsiniz. Fazla suyunu sıktığımız ıspanağın üzerine 1 adet incecik doğranmış kuru soğanı alalım. %100 gram kadar ezilmiş beyaz peynir ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Tekrardan tuz eklemedim. Ispanağı ovalarken tuz eklemiştim. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım. Dilerseniz beyaz peynir yerine kaşar peyniri veya farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. Veya hiç peynir kullanmadan da yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Hazır olan iç harcımızı bir kenara alalım. Ben mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine aldım. Bu aşamada kamera kapalıymış, fark etmedim. Hamurumuz yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için ele yapışan bir kıvam oldu. Üzerine biraz daha un serperek
Mandalina büyüklüğünde parçalara bölelim. Ben 16 eşit parçaya böldüm. Hamurları yumaklayıp düz bir tabağa un serperek üzerine yerleştirelim. Üzerine tekrardan biraz un serptim. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtüp 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamurumuzu un serpilmiş tezgahın üzerine alalım. Gerektikçe üzerine un serperek yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Videoda da gördüğünüz gibi kolayca açılan bir hamur oldu. Hiç hamur açmasını bilmeyen birisi bile kolaylıkla açabilir. Dilerseniz merdane ile de açabilirsiniz. Açtığımız hamurun üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar iç harcından ekleyelim ve çok fazla kenara gelmeyecek şekilde yayalım. Gözlememizin kenarlarını çok iyi kapatmamız gerekli. Kenar kısımlarına parmağımızla bastıralım iyice. Daha sonra kenarından ince bir şerit ben ruletle kestim. Ruletiniz yoksa kesmeden de yapabilirsiniz. Çok gerekli değil. Ben 2 tane gözlemeyi hazırladıktan sonra tavayı iyice ısıttım. İyice ısındıktan sonra tavanın üzerine gözlemelerimizi yerleştirelim. Orta ateşte kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Alt kısmı kızaran gözlemeleri çevirelim. Çevirdikten sonra ben üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı sürdüm. Sizler isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gözlemelerimiz kabardı. Bu sayede oluşan buharla iç harcımız da gayet güzel bir şekilde pişecek.
Diğer taraflarını da çevirelim. Yine tereyağla yağlayalım. Ocağın altını kısmayalım. Orta ateşte gayet güzel bir şekilde pişiyor, merak etmeyin. Dilediğimiz kızarıklığa gelene kadar tekrar çevirelim. Pişen gözlemeleri servis tabağına alıp diğer gözlemeleri de aynı şekilde hazırlayıp pişirelim. Daha sonra enfes gözlemelerimizi sıcak sıcak servis edelim. Eklediğimiz 1 çay kaşığı maya ve diğer püf noktaları sayesinde videoda da gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli gözlemeler oldu. Dilerseniz ıspanak yerine farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Sizlere bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.